Sağanak yağmur pencereyi dövüyor. Anadolu'nun küçük bir kasabasının hastanesinde, muayene odasındaki floresan ışıklar belirsiz bir uğultuyla titreşiyordu. Kerem Yılmaz, 34 yaşında, siyah saçlı, geniş omuzlu bir adam, karşısında oturan doktorun söylediklerini anlamlandırmaya çalışıyordu. "Tekrar eder misiniz doktor bey? Sanırım yanlış duydum." Doktor Selma Öztürk, gözlüklerini düzeltti. Önündeki test sonuçlarına bir kez daha baktı. 20 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyordu. Karşısındaki adamın gözlerindeki şaşkınlık ve korku karışımı bakışları görmezden gelemiyordu. "İnanın ben de şaşkınım, Kerem Bey. Yaptığımız testler hamilesiniz." "Bu mümkün değil." Kerem yerinden fırladı. Odanın içinde volta atmaya başladı. "Ben bir erkeğim. Erkekler hamile kalmaz. Bu bir hata olmalı." Doktor sakin kalmaya çalışıyordu. Ama onun da elleri titriyordu. "Normalde elbette mümkün değil. Ancak nadir bir tıbbi durum olabilir. Beta çak değerleriniz yüksek. Ultrason, bir şeyler gösteriyor. Karın ağrılarınız, bulantılarınız, tüm semptomlar." Kerem yumruğunu masaya vurdu. "Saçmalık. Test sonuçları karışmış olmalı. Ben bir inşaat mühendisiyim. Doktor, hamile bir kadın değil." Doktor önündeki dosyayı kapattı. Derin bir nefes aldı. "Sizi İstanbul'daki bir uzmana yönlendirmem gerekiyor. Bu, olağan dışı bir durum. Daha detaylı testler yapılmalı. Kimseye söylemeyeceksiniz, değil mi?" Kerem'in sesi alçalmıştı. Gözlerinde korku vardı. "Kasabada duyulursa, tıbbi gizlilik ilkesi gereği kimse duymayacak. Merak etmeyin." Kerem muayenehaneden çıktığında bacakları titriyordu. Yağmur hala yağıyordu. Ama o bunu fark etmedi bile. Otoparka yürüdü, arabasına bindi. Anahtarı kontağa soktu ama çevirmedi. Derin bir nefes aldı ve başını direksiyona yasladı. "Bu bir kabus olmalı," diye mırıldandı. Eve vardığında Aylin çoktan yemeği hazırlamıştı. 3 yıllık eşi sıcak tebessümüyle onu karşıladı. Ama Kerem'in yüzündeki ifadeyi görünce gülümsemesi soldu. "Ne oldu?" diye sordu Aylin endişeyle. "Doktor ne dedi?" Kerem ceketini çıkardı. Ayakkabılarını gelişigüzel fırlattı. Mutfaktaki dolabı açtı. Bir bardağa viski doldurdu ve tek dikişte içti. "Hiçbir şey," dedi kaçamak bakışlarla. "Basit bir mide enfeksiyonu. Geçecekmiş." Aylin kocasına yaklaştı. Elini onun alnına koydu. "Ateşin yok gibi. Ama berbat görünüyorsun." "Yorgunum sadece." Kerem karısını hafifçe itti. "Biraz uyumaya ihtiyacım var." Yatak odasına girdi. Kapıyı kapattı. Kendi kendine kala kalan Aylin, masadaki yemeğe baktı. Lasagna yapmıştı. Kerem'in en sevdiği yemekti. Buzdolabına koydu. Ağır adımlarla oturma odasına geçti ve televizyonu açtı. Son zamanlarda Kerem çok değişmişti. Eskiden aralarında olan o yakınlık, o sıcaklık kaybolmuştu. Evlilikleri soğuk bir kış gününe dönüşmüştü. Yatak odasında Kerem, tavanı izliyordu. Elini karnına götürdü. Bir hayat mı vardı içinde? Bu nasıl mümkün olabilirdi? Ve daha da korkutucu olan soru, ne yapacaktı şimdi? 3 hafta sonra, Kerem İstanbul'daki Yeşilköy Özel Hastanesi'nin bekleme salonunda oturuyordu. Doktor Selma'nın yönlendirdiği uzman, Doktor Ahmet Kaya, ülkenin en saygın vinekoloğu ve genetik uzmanıydı. Karısına iş seyahati bahanesiyle gelmişti İstanbul'a. Son 3 haftadır her sabah tuvalete koşuyor, kusuyordu. Karnında hafif bir şişlik başlamıştı bile. Kerem Yılmaz. Bir hemşire onu çağırdı. Muayene odasına girdiğinde Doktor Ahmet, bilgisayar ekranına bakıyordu. 60'larında, saçları ağarmış, gözlüklerinin arkasından keskin bir bakışı olan bir adamdı. "Oturun lütfen, Kerem Bey," dedi doktor. Bakışlarını ekrandan ayırmadan. "Olağan dışı bir durum için geldiğinizi anlıyorum." Kerem boğazını temizledi. Doktor Selma'nın söylediği imkansız. Bir hata olmalı. Doktor Ahmet gözlüklerini çıkardı. Kerem'e doğrudan baktı. "Tıpta imkansız diye bir şey yoktur. Sadece henüz açıklanmamış fenomenler vardır. Sizden yeni testler yapmamızı isteyeceğim. Ve ultrason." 2 saat sonra Kerem şaşkınlıktan donmuş bir halde ultrason ekranındaki görüntüye bakıyordu. Küçük, bulanık bir silüet, ritmik bir hareket, bir kalp atışı. Bu gerçek mi?" diye fısıldadı. Doktor Ahmet başını salladı. "Evet, yaklaşık 8 haftalık bir gebelik.
karın boşluğunuzda, bağırsakların arasında gelişen bir ektopik gebelik. Ancak normal bir ektopik gebelikten farklı. Nasıl olabilir bu? Ben bir erkeğim. Kerem Bey, bazı son derece nadir durumlarda bir erkekte embriyo gelişebilir. Buna çimera fenomeni diyoruz. Doğmadan önce ikizinizle birleşmiş olabilirsiniz. Dişi ikizinizden kalan hücreler vücudunuzda yaşamaya devam etmiş. Bu hücreler göbek deliğinizin arkasında, karın boşluğunuzda küçük bir rahime benzer bir yapı oluşturmuş olabilir. Kerem başını elleri arasına aldı. Bu bir kabus. Daha önce böyle vakalar rapor edildi. Ama çok nadir. Ve genellikle gebelik erken dönemde sonlanır. Yani düşük mü olur? Evet. Veya cerrahi müdahale gerekir. Çünkü böyle bir gebeliği tam zamanlı sürdürmek çok riskli olabilir. Kerem titremeye başladı. Yani içimdeki bu bebek ölecek mi? Doktor Ahmet uzun bir sessizlikten sonra konuştu. Karar sizin, Kerem Bey. Ama size şunu söylemeliyim. Bu gebeliği sürdürmeye karar verirseniz hayatınız tehlikeye girebilir. Hem de ciddi anlamda. Bu gebelik normal bir doğumla sonuçlanabilir mi? Teorik olarak sezeryen ile evet. Ama daha önce böyle bir şey yapılmadı. Siz ilk olurdunuz. Kerem pencereden dışarı baktı. İstanbul'un silüeti akşam güneşinin turuncu ışıklarıyla parlıyordu. İçinde bir hayat taşıyordu. Küçük, savunmasız bir canlı. Nasıl olduğunu bilmiyordu. Ama o an, o hayatı korumak istediğini hissetti. "Devam etmek istiyorum," dedi. Doktor Ahmet şaşkınlıkla ona baktı. "Emin misiniz? Riskleri anladınız mı?" "Anlıyorum. Ama içimde bir hayat var. Ve ben bir mühendisim, doktor. İnşa etmeyi bilirim, yıkmayı değil." Doktor Ahmet başını salladı. "O zaman çok dikkatli bir takip gerekecek. Ve şunu anlamalısınız. Bu gebelik ilerledikçe gizlemek imkansız hale gelecek." Kerem derin bir nefes aldı. "Biliyorum. Ama önce karıma nasıl anlatacağımı bulmam gerek." Gizlenen gerçek. Kerem İstanbul'dan kasabaya döndüğünde bahar çoktan gelmişti. Kiraz ağaçları beyaz çiçeklerle bezenmiş, kasabanın etrafındaki tepelerde sarı çiğdemler açmıştı. Ama Kerem'in içinde fırtınalar kopuyordu. Aylin onu otogarda karşıladı. Sıkıca sarıldı. "O kadar özledim ki," dedi. "Nasıl geçti toplantılar?" Kerem zoraki bir gülümseme takındı. "İyi, iyi geçti." Aylin'in gözlerine bakamıyordu. Şirket projeyi beğendi. "Devam edeceğiz." Arabaya bindiler. Aylin araç kullanırken Kerem camdan dışarı bakıyordu. İçindeki sırrı taşımak her geçen gün daha da zorlaşıyordu. Doktor Ahmet her hafta İstanbul'a gelmesini istemişti takip için. Ve şimdiden 10 haftalık hamileydi. "Biraz kilo almışsın galiba," dedi Aylin aniden. "İstanbul'da ne yedim böyle?" Kerem irkildi. "Şoşe. Toplantılarda hep yemek oluyordu. Bilirsin." Aylin gülümsedi. "Dikkat et ama, benim kadar olacaksın böyle giderse." Kerem karısına baktı. Aylin'le evlendiklerinde çocuk sahibi olmak için sabırsızlanıyorlardı. Ama yıllar geçti. Aylin hamile kalamadı. Doktorlar, Aylin'in rahimindeki bir sorun nedeniyle çocuk sahibi olamayacaklarını söylemişti. Bu haber, aralarındaki bağ derinden sarsmıştı. Aylin depresyona girmiş, Kerem ise kendini işine vermişti. Ve şimdi, kader onunla alay edercesine, o hamile kalmıştı. Geceler Kerem için işkenceye dönüşmüştü. Sabah bulantıları, sırt ağrıları, sürekli tuvalete gitme ihtiyacı. Ve en kötüsü, karısından tüm bunları gizlemek zorunda olması. Aylin'in şüphelenmeye başladığını hissedebiliyordu. Sürekli doktora gitmeleri, gece yarısı banyoya koşmaları. "Hastalığın neydi tam olarak?" diye sordu Aylin bir akşam yemekte. "Doktor Selma'ya gidip bir konuşayım istersen." Kerem boğazının düğümlendiğini hissetti. "Gerek yok. Sadece kronik bir sindirim sorunu. Hallediyoruz." 12 haftadır mı? Ve neden İstanbul'a gidiyorsun tedavi için? Doktor Ahmet, bu konuda uzman da ondan. Aylin şüpheyle baktı kocasına. "Bir şeyler gizliyorsun benden, değil mi?" "Hayır, neden gizleyeyim ki?" Kerem yerinden kalktı, tabağını lavaboya bıraktı. "Biraz çalışmam gerek. Projeden geri kaldım." Çalışma odasına kapandı. Bilgisayarın başına oturdu ama açmadı.
Elini karnına götürdü. Hafif bir yumru hissedebiliyordu artık. Doktor Ahmet, bebeğin normal geliştiğini söylemişti. Bir mucizeydi bu. Cep telefonu çaldı. Arayan Doktor Ahmet'ti. Kerem Bey, son test sonuçlarınız geldi. Her şey yolunda görünüyor. Ama bir şey fark ettik. Nedir, doktor? Bebek, kız. Kerem Bey, bir kız çocuğunuz olacak. Kerem'in gözleri doldu. Küçük bir kız çocuğu. Aniden, bu küçük yaratığa karşı derin bir sevgi hissetti. Onu koruma içgüdüsü, her şeyin üstündeydi. Teşekkür ederim, doktor. Telefonu kapattığında, kapının açıldığını duydu. Aylin oradaydı. Yüzünde şok ifadesiyle. Kimdi o? Diye sordu. Sesi titreyerek. Bir iş arkadaşı, dedi Kerem hızla. Yalan söyleme bana. Aylin'in gözlerinden yaşlar akıyordu. Doktorla konuşuyordun. Ve bir bebek dedin, bir kız çocuğu. Kerem dona kaldı. Aylin, dinle. Başka biri mi var hayatında? Beni aldatıyor musun? Ve şimdi de mi hamile bıraktın onu? Aylin'in sesi yükseldi. Hıçkırıklara boğuldu. Hayır, öyle değil. Ben. O zaman nedir? Ne bu sakladığın? Kerem derin bir nefes aldı. Artık kaçışı yoktu. Otur. Aylin, sana her şeyi anlatacağım. Ama inanması çok zor olacak. Hamile misin? Aylin'in gözleri inanmazlıkla büyüdü. Bu bir şaka mı? Kerem başını iki yana salladı. Keşke öyle olsa. Doktor Ahmet, çimera fenomeni olduğunu düşünüyor. Doğmadan önce dişi bir ikizimle birleşmiş olabilirim. Ve ondan kalan hücreler. Dur. Aylin elini kaldırdı. Sen ciddisin, değil mi? İstanbul'a gel benimle. Doktor Ahmet'le görüş. Ultrasonları gör. 13 haftalık bir bebek var içimde. Aylin. Bir kız çocuğu. Sessizlik odayı doldurdu. Aylin şok içinde Kerem'e bakıyordu. Sonra yavaşça kocasına yaklaştı ve elini onun karnına koydu. Düz görünen karnın altında hafif bir sertlik hissetti. Gerçekten, dedi fısıltıyla. Korktum sana söylemekten, dedi Kerem, gözleri dolarak. Seni üzeceğini düşündüm. Senin yaşayamadığın şeyi ben yaşıyorum diye. Aylin başını kaldırdı. Gözleri parlıyordu. Senin mi? Bizim. Kerem. Bu bebek bizim olacak, değil mi? Kerem şaşkınlıkla karısına baktı. Aylin'in öfkelenmesini, kıskanmasını beklemişti. Ama karşısında duran kadın, sanki bir mucizeye tanık olmuş gibiydi. Sen, kızmadın mı? Kızmak mı? Aylin güldü. Ama bu sefer mutluluktan. Kerem, tüm hayatım boyunca bir çocuk istedim. Ve şimdi bize bir çocuk geliyor. Nasıl olduğu önemli değil. Bu bir mucize. Kerem karısına sarıldı. Yüzünden yaşlar akıyordu. Seni seviyorum, Aylin. Ve bu haberle nasıl başa çıkacağımı bilmiyordum. Birlikte başa çıkacağız, dedi Aylin. Ama insanlar ne diyecek? Kasabadakiler. Kerem dudağını ısırdı. Bilmiyorum. Doktor Ahmet, gebelik ilerledikçe gizlemenin imkansız olacağını söyledi. O zaman gizlemeyiz, dedi Aylin kararlılıkla. Bu bizim hikayemiz, bizim mucizemiz. Kim ne derse desin. Ama ya ailemiz, ya arkadaşlarımız? Gerçeği anlatırız. Ve anlayışla karşılayanlar gerçek dostlarımızdır. Kerem derin bir nefes aldı. Önce anne ve babama söyleyelim o zaman. Yarın. Ertesi gün, Kerem'in ailesi onları akşam yemeğine bekliyordu. Kerem'in babası Ahmet Bey, kasabanın en saygın kişilerindendi. Eski bir öğretmen. Annesi Nevin Hanım ise ev kadınıydı. Ebeveynlerinin evine giderken, Kerem'in kalbi hızla çarpıyordu. Buna hazır değilim, dedi Aylin'e. Ben yanındayım, dedi Aylin, elini tutarak. Birlikte başaracağız. Eve vardıklarında, Nevin Hanım onları kapıda karşıladı. İçeri aldı. Yemek masası hazırdı. Babanın en sevdiği yemekler. Kuru fasulye, pilav, cacık. Nasılsın oğlum? Diye sordu Ahmet Bey. Uzun zamandır düzgün görüşemedik. İyiyim, baba, dedi Kerem, sesi titreyerek. Aslında size söylememiz gereken bir şey var. Yemek boyunca normal sohbetler ettiler. Ama Kerem gerilimden yiyemiyordu. Annesi fark etti.
Ne oldu oğlum? Yemiyorsun. Hasta mısın? Hasta sayılmaz. Anne, dedi Kerem. Ve bakışlarını Aylin'e çevirdi. Güç almak istercesine. Ahmet amca, Nevin teyze, dedi Aylin. Biz bir bebek bekliyoruz. Nevin Hanım'ın yüzünde bir gülümseme belirdi. Aman Allah'ım! Sonunda! Nasıl oldu? Hani doktorlar imkansız demişti. Aslında... Kerem boğazını temizledi. Ben hamileyim. Sessizlik odayı doldurdu. Ahmet Bey ve Nevin Hanım dona kalmıştı. Şaşkınlıktan konuşamıyorlardı. Ne dedin sen? Diye sordu babası sonunda. Ben hamileyim, baba. 13 haftalık. Bir kız çocuğu. Ahmet Bey yerinden kalktı, öfkeyle. Bu ne biçim bir şaka? Erkekler hamile kalmaz. Delirdin mi sen? Şaka değil, baba, dedi Kerem, sesini sabit tutmaya çalışarak. Tıbbi bir durum. Çimera fenomeni deniyor. Doktor Ahmet Kaya, İstanbul'da takip ediyor beni. Saçmalık, diye bağırdı Ahmet Bey. Sen benim oğlumsun. Erkeksin. Böyle bir şey olamaz. Nevin Hanım ağlamaya başlamıştı. Oğlum, nasıl? Anne, bu bir mucize, dedi Kerem, annesinin elini tutarak. İçimde bir hayat var. Ve bu bebek bizim ailemizin bir parçası olacak. Ahmet Bey kapıya yöneldi, öfkeyle. Ben buna inanamam. Hepiniz delirmişsiniz. Baba, lütfen. Bana baba deme. Ahmet Bey kapıyı çarparak çıktı. Nevin Hanım oğluna sarıldı, hıçkırarak. Oğlum, bu nasıl oldu? Sen iyi misin? İyiyim anne, dedi Kerem, annesinin saçlarını okşayarak. Ve bu bebek de iyi olacak. Söz veriyorum. O gece, Kerem ve Aylin eve dönerken, ikisi de sessizdi. Aile tepkisinin ağırlığı üzerlerindeydi. Babam alışacaktır, dedi Kerem sonunda. Zaman lazım sadece. Aylin elini kocasının dizine koydu. Bir aile olacağız, Kerem. Ne olursa olsun. Kerem elini karnına götürdü. İçindeki küçük hayatı düşündü. Evet, dedi. Bir aile. Fırtına bulutları. Kerem'in hamileliği kasabada hızla duyuldu. İnsanlar önce inanmadı. Sonra şok oldu. Sonra dedikodular başladı. Sokakta yürürken insanların bakışları üzerindeydi. Fısıltılar, işaret parmakları. İş yerinde zor anlar yaşadı. Patronu onu odasına çağırdı. Bu doğru mu? Kerem, hamile misin? Evet, dedi Kerem, dik durarak. Tıbbi bir durum. Ve yasal olarak beni bu yüzden işten çıkaramazsınız. İşten çıkarmak istemiyorum seni, dedi patronu, şaşırtıcı bir şekilde. Ama müşterilerimiz, bilirsin, muhafazakar insanlar. Belki bir süre, proje bitmene kadar evden çalışabilirsin. Kerem minnetle kabul etti. En azından işini kaybetmemişti. Aylin de benzer zorluklar yaşıyordu. İlkokulda öğretmendi ve öğrencilerin aileleri, çocuklarını garip kocası olan bir kadının eğitmesini istemiyordu. Bir akşam, okul müdürü Aylin'i odasına çağırdı. Bazı şikayetler aldık, dedi. Veliler endişeli. Ne hakkında? Diye sordu Aylin, bilmezden gelerek. Kocanız durumu hakkında. Aylin dik durdu. Kocam tıbbi bir durum yaşıyor. Ve bu, benim öğretmenlik yeteneğimi etkilemez. Elbette, dedi müdür. Ama belki bir süre izin almak istersiniz. İzin mi? Aylin'in gözleri öfkeyle parladı. Hayır, teşekkür ederim. İşimi yapmaya devam edeceğim. Müdür rahatsızca kıpırdandı. Peki, ama dikkatli olun. Hamileliğin 18. haftasında Kerem'in karnı belirgin şekilde büyümüştü. Artık gizleyemiyordu. Doktor Ahmet, bebeğin sağlıklı geliştiğini söylüyordu. Ama Kerem'in sağlığı için endişeliydi. Hormonal değişimler vücudunuzu zorluyor, dedi doktor. Ve bebek büyüdükçe organlarınıza baskı yapacak. Ne kadar riskli, diye sordu Aylin, kocasının elini sıkıca tutarak. Dürüst olmak gerekirse, çok riskli. Kerem'in vücudu buna göre tasarlanmamış. Ama şimdiye kadar iyi gidiyor. Kerem ve Aylin, İstanbul'dan dönerken bir karar verdiler. Bebeğin cinsiyetini öğrenmişlerdi. Şimdi de ona bir isim vereceklerdi. Mucize, dedi Kerem. Adı Mucize olsun. Aylin gülümsedi. Mükemmel bir isim. Eve döndüklerinde kapılarında bir not buldular. Sapıklar kasabamızdan defolsun.
Aylin notu alıp yırttı. Önemseme dedi kocasına. Cahil insanlar. Ama bu sadece başlangıçtı. Ertesi gün evlerinin duvarına kırmızı boyayla yazılar yazılmıştı. Kerem markete gittiğinde insanlar ondan uzaklaştı. Aylin okulda yalnız kaldı. Diğer öğretmenler onunla konuşmaz oldu. Bir cumartesi sabahı kapılarına çiçek bırakılmıştı. Küçük bir not iliştirmişti biri. Her hayat kutsaldır. Yanınızdayız. İmzasızdı ama bu küçük jestle bile yürekleri ısındı. Kerem'in babası hala konuşmuyordu onlarla. Ama annesi gizlice geldi bir gün. Oğluna sarıldı. Baban alışacak dedi. Zaman lazım sadece. 24. haftada Kerem bir gece aniden uyandı. Keskin bir acıyla. Karnında bir sancı vardı. Aylin telaşla kalktı. Ambulans çağırdı. Kasaba hastanesine götürüldüler. Doktor Selma karşıladı onları. Plasentada bir sorun var dedi doktor. Ultrason sonrası. Ayrılmaya başlamış. Bu tehlikeli mi? Evet. Hem Kerem için, hem bebek için. Kerem'i hastaneye yatırdılar. Sürekli gözlem altında tutuyorlardı. İntravenöz ilaçlar, sürekli kontroller. Kerem'in vücudu zorlanıyordu. Kan değerleri tehlikeli seviyelerdeydi. Doktor Ahmet acilen geldi İstanbul'dan. Bebeği almamız gerekebilir dedi. Erken olacak ama Kerem'in hayatı tehlikede. Hayır, dedi Kerem, yataktan doğrularak. Mucize daha hazır değil. Dayanacağım. Kerem, lütfen, diye yalvardı Aylin. Seni kaybetmeyi göze alamam. Ben iyiyim, dedi Kerem. Ama yüzü solgundu, terler içindeydi. Biraz daha dayanabilirim. Mucizenin şansı olsun. Doktor Ahmet kaşlarını çattı. 28. haftaya kadar dayanabilirsen, bebeğin hayatta kalma şansı çok daha yüksek olur. Ama sana garanti veremem, Kerem. O zaman 28. haftaya kadar, dedi Kerem kararlılıkla. 4 hafta daha. Aylin gözyaşları içinde kocasının elini tuttu. O gece hastanede kaldı, Kerem'in başında. Sabaha karşı beklenmedik bir ziyaretçi geldi. Kerem'in babası, Ahmet Bey. Yaşlı adam, oğlunun solgun yüzüne baktı. Gözleri doldu. Oğlum, dedi fısıltıyla. Kerem gözlerini açtı. Babasını gördü. Baba, geldin. Ahmet Bey oğlunun yanına oturdu. Titreyen elini onun alnına koydu. Sen benim evladımsın, dedi. Sesi boğuktu. Ne olursa olsun, benim evladımsın. Baba, içimde bir hayat var, dedi Kerem. Adı Mucize. Torunun olacak. Ahmet Bey gözyaşlarını tutamadı. Biliyorum, oğlum. Ve ben bencillik ettim. Ama artık yanındayım. Biz bir aileyiz. O sabah, hastane odasında, parçalanmış bir aile tekrar birleşti. Nevin Hanım da geldi. Gelini ve oğluna sarıldı. Hep birlikte atlatacağız, dedi. Takip eden günlerde, Kerem'in durumu stabilleşti. Plasenta sorunu şimdilik kontrol altındaydı. Doktor Ahmet, 28. haftaya kadar her şeyin yolunda gideceğini umuyordu. Ve mucizevi bir şekilde öyle de oldu. 28. haftada Doktor Ahmet ekibi topladı. Şimdi sezeryen yapabiliriz, dedi. Bebek küçük olacak ama şansı var. Kerem derin bir nefes aldı. Hazırım, dedi. Ameliyathane hazırlandı. Kerem, gurur ve korku karışımı duygularla sedyede yatıyordu. Aylin yanındaydı. Elini sıkıca tutuyordu. Seninleyim, dedi. Doktor Ahmet ve ekibi ameliyata başladı. Kerem lokal anesteziyle uyuşturulmuştu. Ama bilinci yerindeydi. Karın boşluğu açıldığında doktorlar hayretle baktılar. Embriyo, bağırsakların arasında adeta bir kese içinde gelişmişti. İnanılmaz, dedi Doktor Ahmet. Tıp literatüründe bir ilk. Ve sonra küçük bir ağlama sesi duyuldu. Mucize dünyaya gelmişti. Minicik, kırmızı bir bebek. Ama canlı ve güçlü bir ağlama. Bir kız, dedi Doktor Ahmet sevinçle. Ve gayet sağlıklı görünüyor, boyuna göre. Bebeği hemen kuvöze aldılar. Kerem, başını kaldırıp kızını görebilmek için çabaladı. Mucize, dedi fısıltıyla. Hoş geldin hayatımıza. Ameliyat tamamlandı. Kerem yoğun bakıma alındı. Aylin, kocası ve kızı arasında mekik dokuyordu. Mucize küçüktü, sadece 1100 gram. Ama savaşçı bir ruhu vardı. Her geçen gün biraz daha güçleniyordu.
Kerem'in iyileşmesi daha zordu. Vücudu çok zorlanmıştı. Ama o da her gün biraz daha iyiye gidiyordu. Ve nihayet 10 gün sonra kızını kucağına alabildi. "Merhaba, Mucize," dedi, gözyaşları içinde. "Ben senin babanım." Şafak vakti. 3 ay sonra Kerem ve Aylin Mucize'yi kucaklarında evlerine getirdiler. Küçük kız artık 2500 grama ulaşmıştı. Sağlığı yerindeydi. Doktorlar gelişiminin normal devam edeceğini söylüyordu. Ev, aile ve arkadaşlar tarafından süslenmişti. Pembe balonlar, "Hoş geldin Mucize" yazılı bir pankart. Kerem'in anne babası, Aylin'in ailesi, yakın dostları. Hepsi oradaydı. Bu mucizevi bebeği karşılamak için. "Bakın, aynı Aylin'in gözlerine sahip," dedi Nevin Hanım, bebeği kucağına alırken. "Ama Kerem'in çenesi," diye ekledi Ahmet Bey gururla. Gerçekte, Mucize genetik olarak tamamen Kerem'in dişi ikizinin genlerini taşıyordu. Yani Kerem'in genetik ikiziydi bir anlamda. Ama kimse bunu umursamıyordu. O, ailenin bir parçasıydı. Kasabada dedikodular hala devam ediyordu. Ama artık yanlarında olanlar da vardı. Kerem işine döndü. Şimdi ofiste çalışıyordu. Aylin okula geri döndü. Mucize'yi kreşe bırakıyorlardı. Normal bir aile hayatı kurmaya çalışıyorlardı. Bir gün Kerem markette alışveriş yaparken bir kadın ona yaklaştı. "Bebeğinizi gördüm," dedi. "Çok güzel ve siz çok cesursunuz." Kerem şaşırdı. "Teşekkür ederim," dedi. Ben de farklıyım," dedi kadın fısıltıyla. "Ve sizin hikayeniz bana güç verdi. Artık korkmamalıyım." O andan itibaren Kerem'in hikayesi sadece tıbbi bir anomali değil, aynı zamanda bir umut kaynağı oldu farklı olan, dışlanan, yargılanan insanlar için. Tüm Türkiye'den mektuplar, mesajlar almaya başladı. Televizyon kanalları röportaj istedi. Hikayesi ulusal basında yer aldı. Bazıları ona sapık demeye devam etti. Bazıları doğaya aykırı dedi. Ama giderek daha çok insan onun cesaretine hayran kaldı. Ve en önemlisi, mucize büyüdü, gelişti. 1 yaşına geldiğinde, tıpkı diğer bebekler gibi emeklemeye, ilk kelimelerini söylemeye başladı. Doktor Ahmet, Kerem'in vakasını tıp dergilerinde yayınladı. Dünya çapında ilgi gördü. Bilim insanları, çimera fenomenini daha iyi anlamak için araştırmalar başlattı. Belki ileride, kadınlar için doğum yapmak imkansız olduğunda, erkekler bu görevi üstlenebilirdi. Ama Kerem için bunların hiçbiri önemli değildi. O sadece bir babaydı. Olağan dışı bir yoldan baba olmuş. Ama yine de sadece bir baba. Ve kızı Mucize, adı gibi, hayatının en büyük mucizesiydi. 5 yıl sonra, Mucize okula başladı. İlk gün heyecanlıydı. Kırmızı elbisesini giymiş, saçlarına kırmızı kurdeleler taktırmıştı. Ama aynı zamanda biraz korkuyordu. "Ya diğer çocuklar benimle dalga geçerse?" diye sordu babasına. "Benim 2 annem var derlerse?" Kerem kızının karşısında diz çöktü, gözlerine baktı. "Senin bir annen ve bir baban var. Tıpkı diğer çocuklar gibi. Sadece ben biraz farklı bir babayım. Çünkü sen beni karnında taşıdın," dedi Mucize. "Evet, ve bu benim hayatımda yaptığım en güzel şeydi." Mucize babasına sarıldı. "Seni seviyorum, babacığım." "Ben de seni seviyorum, minik mucizem." El ele okula doğru yürüdüler. Bahçede diğer çocuklar ve ebeveynleri vardı. Bazı gözler onlara çevrildi. Bazı fısıltılar duyuldu. Ama Mucize başını dik tuttu. Tıpkı babası gibi. Öğretmen karşıladı onları. Aylin'in eski bir arkadaşıydı. "Hoş geldin, Mucize," dedi gülümseyerek. "Sınıfımıza katılmana çok sevindik." Mucize öğretmenine gülümsedi. Sonra arkasını dönüp anne ve babasına el salladı. Ve koşarak yeni arkadaşlarına katıldı. Onun için her şey normaldi. O, sadece sevgi dolu bir ailenin çocuğuydu. Kerem ve Aylin, kızlarının ardından baktılar. Gözleri gururla parlıyordu. El ele eve doğru yürümeye başladılar. Yolda insanlar onları selamladı. Artık kasaba da alışmıştı onlara. "İyi misin?" diye sordu Aylin kocasına. Kerem gökyüzüne baktı. Güneş parlıyordu. "Daha iyi olamazdım," dedi. Ve gerçekten öyle hissediyordu. Hayat ona inanılmaz bir armağan vermişti. Ve o, bu armağanı sonuna kadar yaşayacaktı. Eve vardıklarında, masadaki fotoğraf albümüne baktı Kerem. Hamilelik fotoğrafları, doğum sonrası kucağında Mucize, ilk adımlar, ilk kelimeler. Bir aile albümü.
Olağan dışı bir ailenin ama yine de bir ailenin albümü. Doktorlar başka bir bebeği kaldıramayacağını söylemişti. Çimera fenomeni bir kez gerçekleşmişti. Tekrar olmayacaktı. Ama sorun değildi. Bir mucize yeterliydi onlara. Mucizeleri. Kerem pencereden dışarı baktı. Bahçedeki kiraz ağacı çiçek açmıştı. Bahar gelmişti yine. Yaşam, tüm ihtişamıyla devam ediyordu. Ve o, bu yaşamın bir parçasıydı. Farklı, belki garip ama değerli bir parçası. "Teşekkür ederim," diye fısıldadı. Kimi olduğunu bilmeden. Belki hayata, belki kadere, belki de içinde taşıdığı o küçük dişi ikize. Ve içinden gelen sese kulak verdi. "Yaşadığın için teşekkür ederim." Mucizenin günlüğünden. Sevgili günlük. Bugün 18 yaşına bastım. Üniversite sınavı sonuçları da açıklandı. Tıp fakültesini kazandım. Babam o kadar gurur duyuyor ki benimle. Gözleri doldu haberi duyunca. "Tıpkı beni doğurduğu gün gibi," diyor annem. Evet, benim hikayem biraz farklı. Babam beni karnında taşıdı. Bilimsel olarak açıklaması var elbette. Çimera fenomeni falan. Ama ben bunu hep bir aşk hikayesi olarak gördüm. Babam beni o kadar çok sevdi ki, beni dünyaya getirmek için her şeyi göze aldı. Küçükken bunun garip olduğunu düşünürdüm. Diğer çocukların anneleri onları doğurmuştu. Beni ise babam. Ama büyüdükçe anladım ki, önemli olan nasıl dünyaya geldiğin değil, nasıl sevildiğin. Ve ben çok sevildim. Annem ve babam, büyük annelerim, büyük babalarım, hepsi bana koşulsuz bir sevgi verdiler. Ben mucize adını boşuna taşımıyorum. Yarın büyük bir adım atıyorum hayatta. Üniversiteye gidiyorum. Doktor olacağım. Belki bir gün, babam gibi başka bir erkeğin hamile kalmasına yardım edeceğim. Belki daha fazla mucize yaratacağım dünyada. Babam her zaman der ki, hayat sana sunulduğu gibi değil, sen onu nasıl yaşarsan öyledir. Ve ben hayatımı sevgiyle, anlayışla, açık fikirlilikle yaşamak istiyorum. Teşekkür ederim, babacığım. Bana sadece hayat vermedin, yaşamın ne kadar değerli olduğunu da öğrettin.